vermeyi amaçlamaktadır. Beynimizin karmaşık ağının derinliklerinde ödül yolu olarak bilinen güçlü bir sistem bulunur. Bu karmaşık devre, hayatta kalmamızı sağlamak için binlerce yıl boyunca evrimleşerek yemek yemek veya üremek gibi yaşamı sürdüren faaliyetlerde bulunduğumuzda bizi zevkli duyumlarla ödüllendirdi. Bu temel aktiviteleri deneyimlediğimizde beynimiz, zevk ve ödülle ilişkilendirilen bir nörotransmitter olan dopamin salgılar. Dopamin, beynimizin ödül merkezine sinyaller göndererek bu aktiviteleri tekrar etmemizi teşvik eder. Bu dopamin akışı davranışı güçlendirir ve gelecekte onu tekrarlama olasılığımızı artırır. Bu süreç, beynimizin öğrenme ve hafıza sistemleriyle de yakından ilişkilidir. Ancak bağımlılık, bu eski sistemi kurnazca kullanır. Bağımlılık yapan maddeler ve davranışlar, ödül yolunu ele geçirir ve onu doğal olarak deneyimlediğimizden çok daha fazla miktarda dopaminle doldurur. Bağımlılık yapan maddeler ve davranışlar, ödül yolunu ele geçirir ve onu doğal olarak deneyimlediğimizden çok daha fazla miktarda dopaminle doldurur. Bu, beynimizin doğal denge mekanizmalarını bozar. Lezzetli bir yemeğin verdiği hazzın 100 kat arttığını hayal edin. Bu, bağımlılık yapan maddelerin tetiklediği dopamin dalgasının yoğunluğudur. Bu yoğunluk, beynimizin ödül sistemini aşırı uyarır. Bu ezici ödül duygusu, madde veya davranış ile zevk arasında güçlü bir ilişki kurarak, yoğun isteklere ve deneyimi tekrarlama arzusuna yol açar. Bu, bağımlılığın temelini oluşturan güçlü bir döngüdür. Zamanla, bağımlılık yapan uyarana tekrar maruz kalmak, beynin yapısında ve işlevinde değişikliklere yol açar. Bu değişiklikler, beynin ödül sisteminin işleyişini kalıcı olarak etkileyebilir. Önemli değişikliklerden biri, beynin bu nörotransmitterin sürekli akışına uyum sağlama girişimiyle dopamin reseptörlerinin sayısını azalttığı aşağı regülasyondur. Bu, beynin dopamin duyarlılığını azaltır. Bu, bireylerin bir zamanlar deneyimledikleri aynı zevk seviyesine ulaşmak için bağımlılık yapan maddeden daha fazlasını tüketmeleri veya davranışta daha sık bulunmaları gerektiği anlamına gelir. Bu, bağımlılığın kısır döngüsünü besler. Bu, bireyleri bağımlılığın derinliklerine daha fazla sürükleyen kısır döngü toleransı ve bağımlılıktır. Bu döngü, bireylerin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkiler. Bir zamanlar zevk ve ödül kaynağı olan beyin, karmaşık devreleri, bağımlılığın talepleri tarafından rehin tutulan bir savaş alanına dönüşür. Bu, bireylerin bağımlılıkla mücadele etmelerini zorlaştırır. Bir zamanlar hayatta kalmak için tasarlanmış bir sistem olan ödül yolu, artık yıkıcı davranışların arkasındaki itici güçtür. Bu, bağımlılığın neden bu kadar güçlü ve zorlayıcı olduğunu açıklar. Bu nörolojik değişiklikleri anlamak, bireylerin bağımlılığın pençesinden kurtulmaya çalışırken karşılaştıkları muazzam zorlukları kavramak için çok önemlidir. Bu bilgi tedavi ve iyileşme süreçlerinde kritik bir rol oynar. Bağımlılık genellikle bir beyin hastalığı olarak tanımlanır ve bu haklı bir tanımlamadır. Beyin, bağımlılığın merkezinde yer alır ve bu durum, beynin işleyişini derinden etkiler. Bununla birlikte, karmaşıklığını tam olarak kavramak için, varlığımızın hem fiziksel hem de psikolojik yönleri üzerindeki etkisini kabul etmeliyiz. Bağımlılık, sadece bir maddeye olan bağımlılıktan çok daha fazlasıdır. Bu sadece beynimizdeki kimyasal değişikliklerle ilgili değil, aynı zamanda bağımlılıkla iç içe geçen düşünceler, duygular ve davranışlarla da ilgilidir. Bu durum, bireyin tüm yaşamını etkileyebilir. Fiziksel düzeyde bağımlılık, kendisini yoksunluk sendromu olarak gösterir. Bu sendrom, bağımlılık yapan maddenin yokluğunda ortaya çıkar. Vücut, bağımlılık yapan maddenin varlığına alışır ve yokluğu, bir dizi hoş olmayan yoksunluk belirtisini tetikler. Bu belirtiler, bireyin yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebilir. Bu semptomlar, maddenin türüne ve bağımlılığın şiddetine bağlı olarak hafif rahatsızlıktan, hayatı tehdit eden nöbetlere kadar değişebilir. Her bireyde farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Bu fiziksel bağımlılık, bireyler yoksunluğun acısından ve rahatsızlığından kaçınmaya çalıştıkları için, sürekli kullanım için güçlü bir motivasyon yaratır. Bu döngü,
kırılması zor bir kısır döngü haline gelir. Psikolojik olarak bağımlılık, istek, dürtü ve öz kontrol kapasitesinin azalması şeklinde kök salar. Bu durum, bireyin yaşamını kontrol etmesini zorlaştırır. Birey, genellikle ilişkileri, işi ve genel refahı pahasına, bağımlılık yapan maddeyi elde etme ve kullanma konusunda meşgul olur. Bu, bireyin sosyal yaşamını da olumsuz etkiler. Bu psikolojik bağımlılık, artık zevki ve rahatlamayı yalnızca bağımlılık yapan davranışla ilişkilendiren beynin değişmiş ödül sistemi tarafından beslenir. Beyin, bağımlılık yapan maddeyi ödül olarak görmeye başlar. Bu fiziksel ve psikolojik bileşenler arasındaki etkileşim, iyileşmenin önünde müthiş bir engel oluşturur. Bu engeller, bireyin iyileşme sürecini zorlaştırır. Beden maddeyi özlerken, zihin de olumsuz sonuçları en aza indirmek ve bağımlılık döngüsünü sürdürmek için kullanımını rasyonelleştirir. Bu, bireyin bağımlılıktan kurtulmasını daha da zorlaştırır. Bu, güçlü fiziksel bağımlılık ve psikolojik özlem akıntılarının, bireyi iyileşme kıyılarından daha da uzaklaştırmak için birlikte çalıştığı bir girdapta yakalanmaya benzer. Bu girdap, bireyi sürekli olarak geri çeker. Bağımlılıktan kurtulmak, hastalığın hem fiziksel hem de psikolojik yönlerinin ele alınmasını gerektirir. Bu, kapsamlı bir tedavi süreci gerektirir. Sadece vücudu detoksifiye etmek yeterli değildir. Aynı zamanda zihni de iyileştirmek gerekir. Aynı zamanda zihni iyileştirmeli ve bireylere bağımlılığın pençesinden uzak, tatmin edici bir yaşam kurmak için, iyileşmenin zorluklarında gezinmek ve üstesinden gelmek için ihtiyaç duydukları araçları ve desteği sağlamalıyız. Bu, uzun ve zorlu bir süreç olabilir, ancak mümkündür. Bağımlılığın pençesini gerçekten anlamak için, beynimizdeki iletişimi düzenleyen kimyasal haberciler olan nörotransmitterlerin karmaşık dünyasına inmeliyiz. Bu haberciler arasında dopamin, bağımlılık dramasında kilit bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Dopamini, beynimizin zevk ve ödül senfonisinin orkestra şefi olarak hayal edin. Lezzetli bir yemek, yürekten bir iltifat veya uzun zamandır beklenen bir hedefe ulaşmak gibi keyifli bir şey yaşadığımızda, beynimiz bir zevk ve memnuniyet duygusu yaratan bir dopamin dalgası salgılar. Bu dopamin akışı, bizi ödüle yol açan davranışı tekrarlamaya teşvik eden olumlu bir güçlendirme görevi görür. Dopaminin bu rolü, bizi hayatta kalmamız için gerekli olan davranışları sürdürmeye motive eder. Bağımlılık yapan maddeler ve davranışlar, bu hassas sistemi ele geçirir. Doğal olarak deneyimlediğimizden çok daha yoğun ve uzun süreli bir dopamin dalgasını tetiklerler. Bu dopamin seli, beynin ödül yolunu alt üst ederek, günlük aktivitelerden elde edilen hazzı gölgede bırakan yoğun bir öfori duygusu yaratır. Bunu, hafif bir melodiyi, gürültülü bir orkestra ile karşılaştırmak gibi, bağımlılık deneyiminin yoğunluğu, doğal ödüllerin incelikli nüanslarını boğar. Bu nedenle, bağımlılık yapan maddeler ve davranışlar, beynin doğal ödül sistemini manipüle eder. Zamanla beyin bu dopamin tufanına alışır. Dopamin reseptörlerinin sayısını azaltarak ve etkilerine karşı daha az duyarlı hale gelerek uyum sağlar. Bu, bireylerin bir zamanlar yaptıkları gibi, aynı zevk seviyesine ulaşmak için bağımlılık yapan maddeden daha fazlasını tüketmeleri veya davranışta daha sık bulunmaları gerektiği anlamına gelir. Bu, bağımlılığın bir alameti farikası olan toleransın özüdür. Tolerans geliştikçe, bağımlılık döngüsü daha da derinleşir. Dopaminin rolünü anlamak, bağımlılığın beyin üzerindeki güçlü etkisini kavramamıza yardımcı olur. Bu sadece irade gücü veya daha iyi seçimler yapmakla ilgili değildir. Beynin ödül sistemi temelde değiştirilmiştir ve bu da bağımlılık yapan maddeye veya davranışa olan ilgiye direnmeyi inanılmaz derecede zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, bağımlılıkla mücadele, beynin yeniden dengelenmesini gerektirir.